Selam. Herkese günaydın ya da tünaydın. Çünkü şu an saat 11:40. Bayağı geç uyandım. Yarın mülakatım var. O yüzden bunun yarı sesli bir vlog olmasına karar verdim. Çünkü sesimi açmaya çalışıyorum. Şu an evde konuşabileceğim kimse yok. Sesim açılsın. Yarın mülakatta rahat rahat konuşayım diye. Dedim bugün sizle biraz konuşarak ilerleyelim. Hala çalışmalarımı tam olarak bitirebilmiş değilim. Çünkü 8 Temmuz'da kuzenimin Sakarya'da düğünü vardı. 7 Temmuz'da biz düğüne gittik. 8 Temmuz'da da geri döndük. Normalde ben her şeyimi ona göre ayarlamıştım. 8 Temmuz'da öğleden sonra eve dönecektik. 9'unda ve 10'unda rahat rahat çalışabilecektim. Hatta 10'una kadar her şey bitmiş olacaktı. Sadece tekrarları yapacaktım. Ama ben bir hasta oldum. 8'inde eve geldik. Geldikten sonra ben full uyumuşum. Ertesi öğlene kadar. 8 Temmuz'um, 9 Temmuz'um bomboş geçti. Hiçbir şey yapamadım. Sadece hastalıkla uğraştım. Bugün de hala gerçekten kendimi iyi hissedebildiğimi söyleyemem. Hala yapılmamış ders planlarım var. Eğitim bilimlerini bir tekrar etmem gerekiyor notlarımdan. O hala yapılmadı. Saat çoktan 11:40 oldu. Yaklaşık olarak bir 18 kazanımın falan kaldı yapılması gereken. Yapacağım. Bırakmayacağım. Onlardan birinden soru gelirse daha kolay hatırlarım bugün onları yaptığım için diye düşünüyorum. Bugün onları yapacağım. Ders planlarımı, önceden yaptıklarımı tekrar edeceğim. Bu şekilde günü geçireceğimi umuyorum. Birer kere okurum. Birer kere sesli olarak tekrar ederim. Bu şekilde de aklımda kalır ve yarın hatırlarım diye umuyorum. Ki zaten ders planlarını yaparken kafamda bir genel çerçevede belirlendi. Nerede ne yapacağım, hangi aşamada neyi söyleyeceğim gibi. Mesela uyarıcı materyalde çoğunda EBA'dan bir metin açacağım ya da ders kitabındaki metni okutacağım. Okuma kazanımlarında özellikle. Öyle şeyler belirledim kafamda. Eğer hiçbir şey gelmezse bunlar gelir diye umuyorum. Hadi gazamız mübarek olsun, ben gidiyorum. Şu an saat 12 ve ben saat 4'e kadar bütün kazanımları bitirebileceğimi umuyorum. Şu an okumanın 17. kazanımındayım. Yani 17 ile beraber toplamda 19 kazanımım daha var. 4 saatte 19 tane ders planı hazırlamam gerekiyor. Bence ben bunun üstesinden gelirim. O zaman hadi başlayalım. Pomodoro kullanarak çalışacağım. Bakalım 4 saatlik bir etüt var mı? Var. Aslında 25-5 güzel benim için ama çok dikkatim dağılıyor. Ben en iyisi 50-10 yapayım. 50-10 iyidir. Hadi bakalım. Evet, ilk etüt bitti. 4 tane tam ders planı yaptım. 50 dakika içinde bir tane de yarım yaptım. Hızlanmam gerekiyor. Bu şekilde 4 saatte
bitmez. 4,5 saat falan uzar herhalde. Ama sorun değil. O 3 gündür hiç derse bakamamış olmamın verdiği uyuşukluğu üzerimden attım gibi hissediyorum. Yani bunun sonrasında 50 dakikada hedefim 6 tane ders planı hazırlamak. Halledebilirim bence. Okuma kazanımları düşündüğüm kadar zor olmadı. Türkçe'de 35 tane okuma kazanımı var ki bu kazanımlar arasında en çoğu, en azından 8. sınıf için. O yüzden beni çok fazla zorlayacağını düşünüyordum ama açıkçası bir konuşma kadar, bir dinleme kadar zorlamadı beni. Çok kolay bir şekilde yazabiliyorum. Dinleme kazanımlarını yaparken bir ders planını 15-20 dakikada falan hazırlıyordum. Ama konuşma için 10 dakika yeterli oluyor. İnşallah orada da 5 dakika içinde hazırladığım planlar aklıma gelecek. Öyle umuyorum. Ders çalışırken de dinleme ve konuşmaya biraz daha önem vermeyi düşünüyorum. Çünkü yazma ve okuma beklediğimden çok daha kolay bir şekilde ders planı hazırladım. Konuşma ve dinlemede ise bu biraz daha zor oldu. Neyse ki konuşma kazanımları 7 tane, dinleme kazanımları da 14 tane. Yani umuyorum ki yarın olduğunda gerçekten kolay bir şekilde mülakatta atlatacağım. Allah'ım inşallah. Eğitim bilimleri sorusu çok kolay gelsin. Yorum sorusu bildiğim yerden gelsin, takır takır konuşayım ve ders planları da aklıma gelsin. Allah'ım çok amin. Kurtarırsa beni zaten dualar kurtaracak gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Şimdi 8 dakikam var. Şöyle biraz bir dinleneyim. Kendime yeni bir kahve yapayım ve sonraki etüte hazır bir şekilde geleyim. Saat şu an 3. Ben 29. kazanıma geldim. Toplamda 35 tane kazanım var. Yani 7 ders planı daha hazırlamam lazım. Tamam, bir saatte onu hallederim ama beynim durdu. Tam 13 tane ders planı hazırladım şimdiye kadar. Ve beynim diyor ki yeter artık. Beni daha fazla kullanma. Hayal gücümün de bir sınırı var yani artık ve o sınıra geldim. O yüzden şu an kısa bir mola vereceğim. YouTube'da bir şeyler falan izlerim muhtemelen. Bir 15-20 dakikalık bir mola verdikten sonra devam edeceğim. Doğal olarak yani 4'te bitiremem ama 4.30 gibi bitiririm diye umuyorum. Ondan sonra yazdığım kazanımları tekrar edeceğim. Biraz gerildim şu an. Çünkü şu ana kadar en azından bir 2-3 kazanım kalır falan diye düşünüyordum ama hala 7 tane kazanım var. Bu nedir ya? Bizi niye bu kadar zorluyorlar anlamış değilim. Yani böyle herkes şey diyor. Gerilme diyor. Giren bir sürü arkadaşım var. Müzikçi arkadaşım var. Sınıfçı arkadaşlarım var. Gerilme. Her şey çok rahattı. 10 dakikada çıktık. Zaten bunun yarısı yazmakla geçti. Konuşma sadece 5 dakika sürdü falan filan diyorlar. Bu da beni biraz rahatlatıyor açıkçası. Ama yine de o girip de orada komisyonun karşısına oturup da sordukları sorulara cevap vermediğim sürece herhangi bir şekilde rahatlayabileceğimi zannetmiyorum. Umarım yarın mülakattan sonra kuş gibi hafiflemiş olurum, rahatlamış olurum ve sonucu da güzel olur. Yeşil atama ekranında görürüz hep beraber inşallah. Tamam, şimdi mola vermeye gidiyorum. Bir şeyler izleyeceğim, beynimi biraz rahatlatacağım. Sonra çalışmaya geri döneceğim. ...15 dakikalık moladan sonra biraz beyin yakıtı aldım ve devam ediyorum. Yeniden açalım Pomodoro'muzu. Gelelim buraya. Saat 16:51 oldu ve hala bitmedi. Son 3 ders planı yapmam gerekiyor ama beynim durmuş gibi. Tek bir kelime bile yazamıyorum. Ve çok acıktım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Bir tane çikolata ve 2 tane kahve haricinde. O yüzden şimdi gidip bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra da son 3 planı yapıp
Artık tekrarlara başlayacağım. Öyle umuyorum. Bir de eğitim bilimlerinde tekrar etmem gerekiyor ama o büyük ihtimalle beni zorlamaz. Zaten tekrar ettiğim, hatta konu videolarını izledim falan, çoğu aklımda. Sadece böyle bazı yerleri ve ufak nüansları unutmuşum. Neyse, ben şimdi gideceğim. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra son 3 ders planını yaptıktan sonra tekrarlara başlayacağım. Dün yaptığım makarna. Bugün bir şey yapmaya fırsatım olmaz diye dün fazladan yapmıştım. Birazcık su ekleyeyim yapışmasın dibine. Ortamın kirine mirine bakmayın. Evde tek başımayım. Ders çalıştığım için de herhangi bir temizlik yapma gibi bir fırsatım yok. Isınsın yiyeyim. Gerçekten çok acıktım. Yemek yerken benim yutkunma sesim çok yüksek. Sadece yemek yerken değil, bir şeyler içerken de öyle. O yüzden genel olarak bir şey içtiğim zaman falan o yutkunduğum kısımları keserek atıyorum. Vlogları öyle koyuyorum. O yüzden eğer mizofoniniz varsa, yani seslere karşı aşırı duyarlıysanız, adı buydu herhalde değil mi ya? Mizofoni. Neyse, hatırlamıyorum işte. Seslere karşı aşırı duyarlıysanız alt tarafa yazacağım hangi dakikaya ilerletmeniz gerektiğini. Oradan ilerletirsiniz. Yemek yerken bir anda çok gerildim. Şöyle bir farkındalık geldi. Yarın mülakatım var ve ben daha tekrarları bitirmedim. Bu farkındalıkla beraber bir anda delicesine streslendim, kaygılandım ve o kadar hızlı yedim ki yediğim her şey mideme oturdu şu an. Bir tabak makarna anca vardı burada. Onu bile bitirebilecekmiş gibi hissetmiyorum. Neyse, bırakayım. Gece acıkırsam tekrar ısıtır yerim. Şimdi kendimi zorlamanın bir manası yok bence. Yeterli. Şimdi artık çalışmaya dönebilirim. Saat 5'i 10 geçiyor. Kendime son 3 ders planını bitirmek için 20 dakika veriyorum. Yani 5:30 olduğunda bitmiş olacak. Hadi gidelim. Ders planları tamamen bitti. Bilgisayarımı şarja taktım. Elime bir kağıt kesiği armağan ettim. Görünüyor mu bilmiyorum. Tam şurada bir yerlerde. Ve artık tekrarları yapmaya başlayabilirim. Ama ondan önce kendime mini bir mola vereceğim. Markete gidip bir dondurma alacağım. Başım çok ağrıyor. Ufak bir yürüyüş iyi gelir diye düşündüm. Dönünce de hemen bunlara başlarım. Sakarya'ya düğüne gitmeden önce bitirdiğim kadarını çıkarmıştım yolda çalışırım diye. Tabii ki çalışmadım. Yola çıkmadan önce insan her şeyi yapabilirmiş gibi hissediyor. Ama yola çıktıktan sonra bırakıveriyor. Hiçbir şey hayal ettiği ya da düşündüğü gibi olmuyor. Bütün ders planlarım şu an burada duruyor. Şimdi hazırlanıp markete gideceğim. Ufak bir yürüyüş yapacağım. Geri döneceğim ve bunlara başlayacağım. Şu defterin içinde de eğitim bilimleri özetlerim var. Ya bu akşam ya da yarın sabah bunları tekrar etmeyi düşünüyorum. Bakalım planladığım gibi olacak mı? O zaman hadi gidelim. Ben markete gitmek için hazırlanırken başıma gelene bakın. Gök yarılmış sanki. Bu ne? Hazırlanmıştım. Kombinimi yapmıştım. Bitmesini bekleyeyim diyeceğim ama bu bitmez ki.
Yola çıksam mı? Azıcık ıslanırım, ne olacak? Islanmayayım. Yarın mülakat var, sesimde falan bir şey olursa ki şimdiden bile hafif bir boğaz ağrısı ve ses gidikliği hissediyorum. Neyse, o zaman market yalan oldu. Evdeki çikolatalara bir bakayım, ne var ne yok. Onları yiyeyim artık. Yapacak bir şey yok. Şu an bu havada bilgisayarımı alıp mumlarımı yakıp oturup yazı yazmak vardı. O kadar yazı yaz diyen bir hava ki. Ama benim mülakat çalışmam lazım. Yazı yazacak kadar vaktim yok. Neyse, bir yağmur daha boşa gitsin, ne yapalım. Önümüzdeki yağmurlara bakarız. Atandıktan sonra istediğim kadar yazabilirim. Sabah markete gittiğimde bu çikolatayı almıştım. İyi ki de almışım. Yoksa şu an gerçekten üzücü olacaktı benim için. Aslında bu hava tam böyle dondurma yeme havası bir yandan da. Ay, yağmuru çok seviyorum ya. Bana o kadar çok şey hatırlatıyor ki yağmur, bu böyle fırtınalı havalar, bardaktan boşanırcasına yağmurlar, rüzgar, gök gürültüsü ve şimşek sesi. Yani insanları korkutur ya da ne bileyim hoşlarına gitmez ama ben bayılıyorum. Özellikle böyle havalarda dışarı çıkmayı daha çok seviyorum ama şimdi ıslanıp hasta olmayı göze alamayacağım için evde oturuyorum. Burada oturacağım ve yağmur bitene kadar tadını çıkaracağım. Çikolatamla birlikte. Neredeyse 15 dakika oldu ve yağmur hala dinmedi. Ben de o yüzden çay yaptım. Çayımı içerek izleyeceğim yağmuru. Günaydınlar. Sonraki günden merhaba. Dur şuradan bir ışık açayım. Çok fark etmedi gerçi ama daha iyi görünüyor sanırım. İşte benim mülakat kombinim bu şekilde. Bunun içindeyken kendimi gerçekten öğretmen gibi hissediyorum. Ayakkabı olarak da beyaz spor ayakkabı giyeceğim. Zaten uzun olduğu için altından çok fazla görünmez bence. Bir de spor ayakkabıyla daha çok rahat ederim diye düşündüm. Çünkü sonrasında mülakattan sonra yani gözlükçüye falan gideceğim. Gözlüğüm yamuk, onu düzeltmelerini isteyeceğim. 2 gün sonra erkek kardeşim evleniyor. O düğünde yamuk gözlükle çıkmak istemiyorum. Çünkü Sakarya'dayken bazı fotoğraflarda gözlüğümün yamuk olduğu çok belli ve bu çok sinirimi bozdu. Aynı şeyi kardeşimin düğününde de yaşamak istemediğim için mülakattan hemen sonra gözlükçüye gidip gözlüğümü halletmeyi umuyorum. O yüzden topuklu giymeyeceğim. Yürüyeceğim çünkü. Spor ayakkabıyla daha rahat ederim diye düşündüm ve nasılsa hani görünmüyor çok fazla. Azıcık görünüyor ki o kadar da dikkat edeceklerini sanmıyorum. Bence bu kombine spor ayakkabı da yakışır. Çünkü hafif bir spor tarzı da var bence. Saat 7, çıkmam gerekiyor. Midem düğüm düğüm. Çok heyecanlandım. Ama halledeceğim. Böyle arada bir sakinlik geliyor. Diyorum ki tamam artık. Hani emeklerimin karşılığını alma zamanı. Sonra böyle bir anda bir heyecan geliyor. Midem düğümleniyor. İşte karnımda bir şeyler oluyor falan filan. Sonra geri geçiyor ama. Umarım oradayken artık sonunda rahatlarım. Dilimin bağı çözülsün. Çok rahat konuşayım. Çok akıcı konuşayım. Çalıştığım her şey aklıma gelsin inşallah. Sorular bildiğim yerden gelsin. Eğitim bilimlerinde özellikle bilmediğim ayrıntı sorular sormasınlar bana. Eğitim bilimlerini tekrar ettim. Ay, geçen seneki soruyu bana sorsalar ne kadar güzel olur ya. Bir paragraf vermişlerdi ve somuttan soyuta ilkesini sormuşlardı. Ki gördüm 3 gün önce mi yok. Tatil olmadan önceki son gün işte müzikçilere o sorunun aynısını sormuşlar. Bana da sorsunlar. Lütfen o soru bana tekrar gelsin. Yorum sorusundan açıkçası korkmuyorum. Umarım korkmam gereken o değildir. Ve çok rahat bir şekilde açıklayabilirim, yorumlayabilirim soruyu. Ben ders planı sorusundan çok korkuyorum. Aklıma gelmez. O an beynim durur. Hiçbir şey hatırlayamam diye korkuyorum. Ya da çok soyut bir kazanım gelir. Dikkat çekme aşamasını hatırlayamam. Sonra gerisini getiremem gibisinden. Umarım bunların hiçbiri başıma gelmez. Hadi bakalım. Gidiyorum. Spor ayakkabıları altında biraz saçma oldu ama neyse, değiştirmeye vaktim kalmadı. Artık gitmem gerekiyor yoksa geç kalacağım.
Mülakattan çıktım ve eve geldim. Hala bittiğine inanmakta zorluk yaşıyorum gerçekten. Sanki böyle yarın sabah yeniden erkenden kalkacağım. Mülakata gideceğim. Bugün eve geldim ve şimdi ders planlarını tekrar hazırlayacağım, oturacağım, okuyacağım falan gibi düşünüyorum böyle. Henüz hala mülakatın bittiğine inanma derecesinde değilim. Mülakatım güzel geçti. Soruların hepsine cevap verdim. Ortalama bir 20-25 dakika kadar sürdü. Yorum sorusunu biraz uzattım. Böyle çok hani benim alanıma giren bir konuydu. Heidegger'in dil düşüncenin evidir ve toplumun aynasıdır mı? Tam olarak hatırlamıyorum cümleyi. İnternette bulursam yazarım aşağıya bir yere. O cümleyi yorumlamamızı istemişlerdi. Dil ve düşünce teorilerinden girdim, sosyolojiden çıktım, bir şeyler anlattım falan. Yani güzel bir yorum sorusuydu. Ben de yorumladım. Ders planını anlattım baştan sona. Şey demediler hiç hani yeterli ya da kısa kesebilirsiniz. Sadece yazarken hocam kısa yazın zaten video kaydı var dediler. Ben de öyle yapmaya çalıştım artık kısa kısa tek cümleler halinde yazdım. Ve bitti. Şükürler olsun gerçekten bitti. Girmiş olan arkadaşların hepsine geçmiş olsun diyorum. Gireceklere de başarılar diliyorum. Umarım şu süreçten hepimiz alnımızın akıyla sıyrılırız. Yani kontenjana girmek, derece yapmak ayrı bir problemdi. Mülakat oldu, mülakata girmek ayrı bir problem oldu ama neyse ki bitti. Bu videonun kapanışını da burada yapayım. İzlediğiniz için, benimle beraber bu mülakat sürecini geçirdiğiniz için teşekkür ederim hepinize. Umarım keyif almışsınızdır. Ben şu an o kadar mutluyum ki dün Yağmur'u seyrettiğim yere oturdum ve mülakatı bitirmiş olmanın keyfine varıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.